Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Binance mobil uygulama üzerinde stop loss, zarar kes nasıl kullanılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle Binance uygulamasını indiriyoruz ve alım satım kısmına giriyoruz. Alım satım kısmına girdiğinizde şuradan Bitcoin, Ripple, Ethereum, BNB, Neo gibi coinleri alıp buradan seçebilirsiniz. Normal al sat ekranı. Burada sat kısmına giriyoruz ve limit'e tıklayıp burada piyasa, stop limit, OCO emirlerinden stop limit'i seçiyoruz arkadaşlar. Ve şu anda stop loss özelliğini, stop limit özelliğini kullanmaya hazırız arkadaşlar. Stop loss'un Türkçe anlamı zarar durdur, zarar kes veya kaybı durdurma olarak düşünebiliriz. Stop loss açık işlemlerinizde zarar etmeyi göze aldığınız miktardır. Mesela bakiyeniz 100 bin dolar olsun ve bu 100 bin doların 90 bin doları sizin için hayati önemde. Bu 90 bin doları korumak için 100 bin dolarla açtığınız işlemlerinizde %10 stop loss kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu sayede paranız hiçbir zaman 90 bin doların altına inmeyecektir. Stop loss'un genel amacı kaybı durdurmaktır. Bu kaybı her anlamda düşünebilirsiniz. Zaman kaybı, para kaybı, psikolojinizi kaybetme olarak da düşünebiliriz. Çünkü stop loss yapmadığınızda, mesela son düşüşten örnek vermek istiyorum. Şurada Bitcoin'in grafiğine geldiğinizde veya altcoin'ler için de aynı. 19.500 dolardan Bitcoin 16.000 dolara kadar düştü arkadaşlar. Eğer bu düşüş sırasında siz stop loss yapmadıysanız gerçekten ciddi bir zarardasınız demektir. Mesela Ethereum'a bakalım. Ethereum'da %20 oranında bir kayıp var. Ethereum 620 dolarlardan 500 dolarlara kadar bir düşüş yaşadı. Şurada gördüğünüz gibi. Ve bu sırada stop loss kullanmadıysanız %20 civarı bir kaybınız var demektir. Fakat 620 dolarlardan aldığınız Ethereum'da 580-590'lara bir stop emri koysaydınız 500 dolarlardan tekrardan alım yapardınız. Ve bu sayede hem zarar etmezdiniz, hem zamanınız gitmezdi, hem sinir stres olmazdınız, hem de adetinizi arttırmış olurdunuz. Stop loss'ta başta kaybetmiş gibi düşünüp üzülebiliyorsunuz. Fakat stop loss size düşükten alım fırsatı verir, adetiniz artar. Ve sizlere başka bir önemli tavsiyem ise coinleri alır almaz stop loss noktanızı belirleyin ve koyun arkadaşlar. Mesela 16.634'ten Bitcoin aldınız. Şuradan al dediniz ve aldınız. Bitcoin aldıktan sonra mesela 16.300'e şurada sat kısmından stop limiti seçerek direkt stopunuzu koyun arkadaşlar. Birazdan nasıl koyulduğunu da göstereceğim. Başta stop loss koymazsanız sonradan koymakta sıkıntı yaşarsınız. Çünkü psikolojik olarak zarar etmeyi insan bünyesi kaldıramıyor. Ve zararım çıkacak diye bir umut içine giriyorsunuz. Kabullenemiyorsunuz. Ondan dolayı baştan koymanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü dip yok arkadaşlar. Dibin ne olduğunu siz bilmiyorsunuz. Ve dipmiş gibi her düşüşte bunu dip zannediyorsunuz. Fakat dibinin dibi var yani. Ondan dolayı stop loss koyun. Şimdi stop limitin sat kısmı, yani stop loss nasıl kullanılır ondan bahsedeyim. Ben bu işlem için Bitcoin'i tercih ettim arkadaşlar. Bitcoin'in şu anki fiyatı 16.550. Kafamda düşünüyorum ki Bitcoin fiyatı 16.200'ün aşağısına inerse bu ta 10.000'lere 12.000'lere kadar düşecek. O zaman ben 16.200'ü bir destek olarak kabul ediyorum. Ve bu desteğin kırıldığını gördüğümde Bitcoin'i sat diyorum ve dolara geç diyorum. Bunun için de 16.200 benim ilk başta satmaya başladığım fiyat. Benim emrim Bitcoin 16.200'e düştüğü an tetiklenecek ve direkt satılmaya başlanacak. Limit kısmını da 16.185 koyuyorum arkadaşlar. Benim emirlerimi 16.200'den itibaren aşağıda ne kadar emir varsa satmaya başlayacak. Eğer paranız azsa 16.200'den direkt ilk emirde satar. Fakat 10 Bitcoin, 20 Bitcoin işlem yapıyorsanız bu aralığı fazla tutmalısınız arkadaşlar. Çünkü şuradaki mesela şuradaki yeşil emirler ne kadar aşağı doğru inebiliyorsa o kadar satıyor. Yani orada ne kadar çok emir varsa, mesela burada 5 Bitcoin'lik alıcı varsa sizin 10 Bitcoin'inizin 5 Bitcoin'ini hemen satar. Fakat böyle buradaki gibi küçükse 0.1, 0.001 falan o kadar küçük Bitcoin'lerdeyse siz mesela paranız çoksa, yani 16.150'ye koyun mesela. Oraya kadar
satsın. Çünkü çok büyük ani düşüşlerde sizin elinizdeki Bitcoin miktarı veya altcoin miktarı çok olduğu için ve siz bunu 16.199'a koyarsanız sizin emrinizi almadan direkt aşağı kısımlara geçecek ve siz bunu satamayacaksınız. Ondan dolayı 16.200 tarzı mesela bu kadar yakın koymayın arkadaşlar. Her zaman ben birazcık ara koyuyorum. Ben mesela 16.180'e koyarım mesela garanti bir şekilde satılsın diye. Çok yakın koyduğunuzda garanti değil bunun satılması. Şuradan da miktarı seçiyorsunuz. Mesela paranızın %50'sini mi stop etmek istiyorsunuz? %100'ünü mü stop etmek istiyorsunuz? Kısacası ikisini eşit veya çok yakın yazarsanız satacağınız kadar alıcı yoksa emrinizin bir kısmı gerçekleşmez. Bir de şu senaryo var arkadaşlar. Senaryomuz şudur. Bitcoin'i 16.600'den aldınız ve Bitcoin 17.000 dolarlara kadar gitti. Sizin başta belirlediğiniz stop emiri biraz aşağılarda kalıyor. Bunda da siz kar ettikçe karınızı korumak için stopunuzu gitgide kademe kademe yükseltin arkadaşlar. Yukarı doğru çekin. Stop loss'un başka bir amacı da açık bir pozisyonunuz var ve gece geç oldu veya işiniz var, bir toplantınız var falan. Aklınız işlemde kalıyor. Bu aklınız işlemde kalmasın diye siz stop emrinizi koyarsınız arkadaşlar. Mesela 19.000 dolardan Bitcoin aldınız ve bir gecede bu Bitcoin 2.000 dolar düştü. Siz 200-300 dolar aşağı bir stop koyarsınız. Tabi bu kaldıracınıza göre veya risk algınıza, bakiyenize göre değişir. Siz bunu koyarsınız arkadaşlar ve kafanız rahat olur. Düşse bile çok büyük zarar etmeyeceğim kafasında olursunuz. Daha rahat edersiniz, daha mantıklı kararlar alırsınız. Bir de sizlere daha açıklayıcı olması açısından başka bir coin'de göstereyim. Mesela Ethereum seçelim arkadaşlar. ETH yazıyorum. Ethereum'a giriyoruz. Mesela Ethereum'u siz 500 dolardan aldığınızı düşünün. Ve Ethereum'un 480 doları kırdığı an 300 dolarlara veya 420 dolarlara düşeceğini düşünüyorsunuz. O zaman stopunuza 480 dolar yazıyorsunuz. Şurada limite de 479,2 coin mesela. Buradan da tüm Ethereum miktarınızı seçin. Sonra Ethereum sat deyin arkadaşlar. 480'in altına düştüğü an sizin Ethereum'larınız satılacak. Şimdi mesela başka coin'de örnek vereyim. Benim elimde şu an Neo vardı. Neo'da yaklaşık 1600 dolar param vardı. Neo USDT'ye girdim. Ve ben Neo'ya şu anda stop koymak istiyorum arkadaşlar. Diyorum ki Neo Coin 16 dolar barajını kırarsa düşünüyorum 15 dolara 14 dolara düşer. Ve benim zararım çok büyür. Çünkü benim elimde yaklaşık 1600 dolarlık Neo var. O zaman ben diyorum ki Neo 16 doların altına düşerse 15,85. Benim tüm Neo'larımı sat diyorum. Neo sat diyorum. Burada bana burada uyarı veriyor işte ne yaptığınız hakkında falan. Tamam diyorum. Ve açık emirler kısmında görüyorsunuz. Koşullar 16 doların altında, fiyat bu. Yani 16 doların altına düştüğü an 15.85'e kadar ne kadar alıcı varsa sen bu Neo'ları satabildiğin en iyi fiyattan sat. Mesela 16,98'de alıcı yoksa 97'ye düşecek, 96'ya düşecek ta ki 85'e kadar. Benim tüm Neo'larımı 15.85'e kadar satamazsa da onlar satılmayacak. Ondan dolayı paranız çoksa aralığı biraz yüksek tutun arkadaşlar. Çünkü o kadar alış emri olmayabilir. Borsada şu lafı da unutmayın arkadaşlar. Stop loss kullanmayan otostop çeker. Bu laf kesinlikle çok doğru arkadaşlar. Bunu da sadece yaşayanlar bilir. Siz yaşamadan bu lafa gülüp geçebilirsiniz. Fakat ben tepeden Ripple almış biri olarak hani tüm paranızla 3,5 dolardan Ripple aldığını düşünün. Veya tüm paranızla 20.000 dolardan Bitcoin aldığınızı düşünün. Ve 3.000 dolara kadar düştü. Sizin paraya hemen ihtiyacınız varsa veya 1-2 yıl içinde ihtiyacınız varsa bu sizin için kötü bir durum arkadaşlar. Ondan dolayı stop loss'u kullanın. Yoksa otostop çekersiniz. Bu laf doğru. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sizlere faydalı bir içerik çekmeye çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna, beğenmediyseniz de dislike tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olarak böyle videoların devamını da izleyebilirsiniz. Sorularınızı yorum kısmına bekliyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum içten bir şekilde.
Görüşmek üzere arkadaşlar.